Türkiye'de bir televizyon dizisi çekeceğinizi düşünün. Elinizde çok klasik bir formül var işte. Klasik zengin çocuk, fakir kız şablonu. Aynen öyle. Çok zengin, lüks arabalarla gezen havalı bir oğlan var. Bir de fakir ama onurlu bir kızımız var. Ve tabii bu ikilinin arasına sürekli taş koyan o burnu havada baba figürü. Yılların değişmez klişesi. Ya sorma, tamamen öyle. Yani sonraki 100 bölümün nasıl geçeceğini adım adım tahmin edebilirsiniz izlerken, değil mi? Kesinlikle izleyici olarak artık o formülü ezbere biliyoruz. Peki ya bu zengin oğlan aslında akşamları erkenden uyuyan, ne bileyim, sıkıcı bir memur gibi yaşamak istiyorsa, Bak, işte o zaman işin rengi değişiyor. değil mi? Ve o mazlum fakir kızımız daha ilk bölümde o zengin oğlanın kafasında fotoğraf makinesi kırmakla tehdit ediyorsa. Valla o sahne tam bir ters köşeydi. Bugün sizlerle o çok iyi bildiğimiz şablonların nasıl zekice yıkıldığını konuşacağız. Karşımızda tam anlamıyla üretilmiş beklentilerle acımasız gerçekliğin çarpışmasını anlatan bir hikaye var. Beni böyle sev. Evet, Beni Böyle Sev dizisi, bunu şey gibi düşünün, çok bilindik, herkesin sevdiği, kabul görmüş bir yemeğin üzerine tamamen farklı sürpriz bir sos ekleyip sunmak gibi. Çok doğru bir benzetme. Yani bu aslında hikaye anlatıcılığında çok riskli ama bir o kadar da lezzetli bir yoldur. İzleyiciye, tamam ben bu hikayeyi biliyorum dedirtip sonra onu kendi beklentileriyle vurmak. Tam olarak nerede vuruyor sence izleyiciyi? Şurada vuruyor. Ekranda hep görmeye alıştığımız o klasik acaba kavuşabilecekler mi sorusunun etrafında dönmüyor bu dizi. Evet, odak noktası o değil gerçekten. Bunun getirdiği zorlukları anlatıyor. Yani o imzanın atıldığı an, masalların bittiği ve gerçek hayatın başladığı yer. Aynen öyle. Sonsuza dek mutlu yaşadılar yalanının bittiği yerde diyebiliriz. Tam da bu yüzden önce şu tanıdık ama farklı dediğimiz karakterleri bir masaya yatırmamız lazım bence. Başlayalım. Başrol erkeğimiz Ömer'le başlayalım mesela. Dizideki lakabıyla Çimengöz. Şimdi bir saniye, burada şeytanın avukatlığını yapacağım. Türkiye'de zengin bir ailenin tek erkek çocuğuysan kodlar bellidir abi. Nedir o kodlar? Ya hayatı bir oyun alanı gibi görürsün. Al baba ne yapacaksak yapalım. Ev alalım, araba alalım dersin. Parayı savurursun, gece kulüplerinde piyasa yaparsın. Doğru. Genelde beklenen profil budur. Ama Ömer hiç böyle değil. Bu sence de biraz gerçek dışı bir karakter tasarımı değil mi? Yani böyle bir gücün varken neden bu kadar içe kapanık ve mütevazı olasın ki? İlk bakışta göze batan bir tezat gibi duruyor, haklısın. Ama karakterin psikolojik derinliğine indiğinde o mekanizmanın çok tutarlı çalıştığını görüyorsun aslında. Nasıl yani? Biraz açsana bunu. Şöyle, Ömer için o devasa servet bir özgürlük alanı falan değil. Tam tersine etrafına örülmüş altın bir kafes. Ailesi, özellikle de babası Reha, parayı tamamen bir kontrol mekanizması olarak kullanıyor. İşte babası her şeye karışıyor zaten. Aynen. Ömer'in o mütevazı, sessiz ve senin tabirinle sıkıcı hayatı aslında ailesinin değer yargılarına karşı geliştirdiği pasif-agresif bir direniş biçimi. Sizin paranızın satın alabileceği o sahte hayatı reddediyorum deme şekli yani bu. Kesinlikle öyle. Onun mücadelesi parasızlıkla değil, paranın getirdiği o görünmez fanusla, o baskıyla. Bak bu çok mantıklı. O faunusun tam karşısında hikayenin diğer kutbunda da Ayşem var tabii. Trabzon Akçaabatlı Ayşem. Evet, annesini doğumda kaybetmiş, köfteci babası Munail'le tek bir dünya kurmuş kendisine. İstanbul'da da burslu matematik öğretmenliği kazanıyor. Tam o noktada İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce babasıyla o meşhur vedalaşma sahnesini bir hatırlayalım. Orada resmen büyük konuşuyor kız. Ne diyordu orada tam olarak? Okulum bitince döneceğim, seni yalnız bırakmayacağım, evlenmeyeceğim diye kestirip atıyor. Ya o yaşta bir kızın böyle kesin yargılarla konuşması çok ilginç. Şimdi bana Ayşem'in bu tavrı bir savunma mekanizması gibi geliyor. Hani şu kirpi balıkları vardır ya bilirsin. Tehlike anında şişen balıklar, evet. Hah, aynen onlar. Tehlike hissettiklerinde kendilerinden çok daha büyük avcılara karşı kocaman şişip dikenlerini çıkarırlar. Ayşem de o koca şehre İstanbul'a karşı daha gitmeden dikenlerini çıkarıyor bence. Harika bir benzetme oldu bu. O büyük konuşma Ayşem'in kendi etrafına ördüğü bir koruma kalkanı aslında. Başka kimsesi yok çünkü hayatta.
Evet, hayatında babasından başka kimsesi olmayan, tüm varoluşunu o küçük, güvenli Akçaabat kasabasıyla tanımlayan bir genç kız, o konfor alanından çıkarken duyduğu varoluşsal korkunun dışa vurumu bu. Evlenmeyeceğim derken aslında başka bir şey söylüyor yani. Kesinlikle. Değişmeyeceğim, bu büyük, kaotik şehrin beni yutmasına, dönüştürmesine asla izin vermeyeceğim demek istiyor. Tamamen kimliğini koruma çabası. Fakat sorun şu ki İstanbul gibi metropoller böyle büyük lafları ve o kirpi balıklarını yutmayı çok sever. Çok doğru. İstanbul hiç affetmez. Gerçekten de Evren Ayşem'in bu aslasını test etmek için hiç vakit kaybetmiyor. İstanbul'a ayak bastığı o ilk an, otobüs durağındaki o kaos sahnesini düşün. O sahne efsanedir zaten. Düşünsene büyük şehre gelmişsin, zaten gerginsin, dikenlerin üstündesin ve o ana kadar gayet uslu duran bavulunun fermuarı tam da otobüs gelirken patlıyor. En büyük kabus. Bütün eşyaların, kıyafetlerin, bütün o mahremiyetin 8K yayın kalitesi edasında sokağın ortasına saçılıyor. İzlerken bile insan o çaresizlik hissini iliklerine kadar hissediyor valla. Tam bir kırılma anı. Ve bu kaosun içinde olaya tamamen bir dış gözlemci olarak bakan Ömer var. Elinde de fotoğraf makinesi var çocuğun. Evet, o anın çaresizliğini o yalnız ve ürkek kızı deklanşöre ard arda basarak donduruyor resmen. Ömer için o an estetik bir kompozisyon sadece. Görüntü avcılığı yapıyor biraz. Şimdi, dur sana bir şey soracağım. 2020 yılından geriye bakınca, sokakta bavulu patlamış, çaresiz kalmış bir kızın gizlice fotoğrafını çeken bir adam sence de biraz ürkütücü değil mi? Yani bugünün standartlarıyla bakarsak evet. Bayağı kırmızı bayrak sallanan rahatsız edici bir durum bence. Modern izleyici bunu romantik falan bulmaz. İşte hikayenin zekası tam olarak burada devreye giriyor zaten. Dizi bu olayı asla romantize etmiyor. Nasıl yani? Klasik dizilerde hep öyle olur ama. Klasik bir dizi olsa o anda yavaş çekimde göz göze gelirlerdi, arkadan o romantik fon müziği girerdi ama Ayşem buna müthiş bir tepki veriyor. Ha, bir de olayın hemen öncesinde o otobüs şoförünün tavrı var. O da çok fena. Kesinlikle. Ayşem odama telaşla "Abi ben eşyalarımı toplayıp geleceğim." diyor. Şoför gayet alaycı, İstanbul'un o acımasız yüzüyle "He ablacığım benim de hiç işim gücüm yok, seni beklerim." deyip basıp gidiyor. Kapıları kapatıp gidiyor adam acımasızca. Ayşem o tokat gibi gerçeklikle sarsılmışken Ömer yardıma koşuyor o sıra. Peki Ayşem'in tepkisi ne oluyor bu yardıma? O basit yardımseverliği anında bir asılma, bir tehdit olarak algılıyor. "Sen bırak, dokunma ben hallederim." diye çocuğu fena halde tersliyor. Ya evet, o sahnede izleyici olarak biz bile irkiliyoruz kızın o sert çıkışına. Asıl çarpıcı detay ne biliyor musun orada? Neymiş o? Bu sahneyi izlerken sinema tarihimizin en büyük şaheserlerine selam çakıldığını görüyoruz. Hadi canım, hangi filme? 1977 yapımı o meşhur Selvi Boylum Alyazma'nın filmine. Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın efsane filmi. Asya ve İlyas. Ta kendisi. Hatta Almet Mekin'i de unutmayalım Cemşit karakteriyle. Orada Asya ve İlyas'ın karşılaşmasında devrim niteliğinde bir teknik kullanılmıştı hatırlarsın. Dış ses olayı mıydı o? İçlerinden geçirdikleri yumuşak gerçek düşüncelerin çatışmasını duyardık. Bak bu çok iyi bir detay. Burada da aynı mirası devralıyorlar o zaman. Aynen öyle. Ayşem dışarıdan Ömer'e "Git buradan dokunma." diye bağırırken iç sesinden bambaşka bir şey duyuyoruz. Hoş bir çocuğa benziyor, insan bir teşekkür eder diyor içinden. Sonra hemen o senin az önce dediğin kirpi balığı savunma mekanizması devreye giriyor. Kendi iç sesini susturup "Ne edeceğim be züppenin teki?" diye kendini azarlıyor kız. Cidden mi? Modern bir televizyon dizisinde Selvi Boylum'daki bu iç ses tekniğinin bu kadar pürüzsüz kullanılması bayağı büyük bir cesaret işi bence. Çok başarılı bir uygulama. O çatışma, karakterlerin kendi gerçek duygularından ne kadar korktuğunu çok net veriyor seyirciye. Peki bu otobüs durağındaki fırtınadan sonra ne oluyor? İkisi de kendi doğal ortamlarına yani üniversite ekosistemine dönüyorlar. İşte asıl uçurum orada, o kampüste netleşiyor. Kesinlikle. Ömer kampüse o lüks arabasıyla havalı bir giriş yapıyor. Bütün gözler onun üzerinde. Yanında da kıvırcık saçlı arkadaşı Nezih var. Nezih tam bir vaka zaten.
Tam bir kötü akıl hocası. Ömer, herkes arabana bakıyor, bununla ne piyasa yapılır, kızlar hasta olur diye sürekli bir manipülasyon peşinde çocuk. Nezih'i analiz etmek aslında toplumsal bir tespittir bana sorarsan. Nasıl bir tespit? Tanzimat dönemi edebiyatımızdaki Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanını bilir misin? Bilirim, lisede çok çekmiştik o kitapta. Orada Bihruz Bey adında bir karakter vardır. Gösterişe, şekilciliğe ve arabasının ona getirdiği statüye aşık, içi bomboş bir karakter. Ha, tamam, şimdi oturdu. Nezih, o Bihruz Bey'in 21. yüzyıl kampüslerine güncellenmiş versiyonudur resmen. Her şeyi metalaştıran bir zihniyeti temsil ediyor. Ömer ise bu dünyanın tamamen dışında konumlandırıyor kendini herhalde. Tabii ki Nezih'in o sığ tavsiyesine verdiği cevap Ömer'in hayat felsefesini özetliyor zaten. Ne diyordu? Arabaya gelen bana değil arabaya geliyordur diyor. Bu cümle etrafındaki tüm o sahte statü göstergelerinin içini boşaltan çok bilinçli bir reddediş beyanı aslında. Ömer o taşı gediğine koyarken hikayenin o üretilmiş beklenti tarafını temsil eden Seda'yı görüyoruz bir de. Ah Seda, o bambaşka bir dosya konusu. Seda'nın durumu resmen sosyolojik bir vakaya, içinden Ömer'i fena halde istiyor ama dışından saçmalama ve falan diye tepki veriyor Nezih'e. Sürekli bir sinema ödevi bahanesi, sürekli bir yakınlaşma çabası. Bildiğimiz o istemem yan cebime koy taktiği yani. Sürekli bir strateji, sürekli bir plan kuruyor kız. Tabii tam o sırada Ayşem'in kampüse girişini izliyoruz. Orada plan veya strateji hak getire tabii. Ne planı ya? Kız yazını alamayıp o sırada tesadüfen ev arkadaşı arayan Fahriye ve Reyhan'a kelimenin tam anlamıyla çarpıyor. Bodoslama dalıp yeri boyluyor. O çarpışma anı aslında Ayşem'in İstanbul'daki hayatının bir metaforu. Çok doğru. Öner etrafındaki her şeyi bir satranç ustası gibi kontrol etmeye çalışıyor. Seda desen insanları manipüle etme peşinde. Ayşem ise hayatla sürekli kafa kafaya çarpışıyor. Kaza sonrası bir de o Haluk karakteri çıkıyor ortaya, onu bir düşün. Niyetini tam anlayamadığımız tuhaf bir tip. Evet, Ayşem'in ne dediğini zerre umursamıyor adam. Bavulun sırtlayıp kızı zorla sınıfa götürüyor. Ayşem'in sınırları sürekli ihlal ediliyor işte bu şehirde. İstanbul ona kendi alanını, o Trabzon'daki güvenli bölgesini koruma şansı tanımıyor. Sınıfa girdiğinde de bu ihlaller bitmiyor ki zaten. Sınıfta ayrı bir kaos var. Bütün kızlar toplanmış, kocasına abayı yakmışlar, Ayşem'in başına üşüşüp resmen yemeği zorla yedirmeye çalışan teyzeler gibi kızı darlıyorlar. Nasıl buldun hocayı, karizma değil mi diye sıkıştırıyorlar sürekli. Ayşem ise yine o sürünün dışına çıkıyor, yüzünü buruşturup bence fena halde kasıntı bir adam diyor. Asla o popüler akıma uymuyor. Peki sence bu iki zıt dünya, yani Ömer'in o kontrollü, sınırları belli alanı ile Ayşem'in bu sürekli patlamaya hazır kasırgası nerede ve tam olarak nasıl kesişiyor? Sınırların en çok zorlandığı o mimarlık dersinde kesişiyor bence. Hoca bir grup ödevi veriyor sınıfa. Seda tabii ki bu fırsatı havada kapıyor. Hemen Ömer'e yanaşıyor, klasik Seda işte. Ama Ömer'in zihni çoktan o odadan çıkmış durumda. Camdan dışarıya bir bakıyor, Ayşem'i görüyor. Oradaki vücut dili çok incelikle yazılmış. O detayı çok severim. Nasıl bir beden dili var orada? Hayatının odak noktasını bulmuş bir aslanın kilitlenmesi gibi resmen. Sadece o kuzu görüyor o an. Hoca onun o gerginliğini fark edip soruyor zaten. Ne oldu oğlum, çok mu sıkıştın diye, tuvaleti geldi sanıyor adam. Ömer'in hiçbir karizmayı umursamadan o statüyü sıfırlayıp acil işim var deyip sınıftan fırlaması çok kritik bir an. O sınıf Ömer'in hayatındaki o kurallı, sahte dünyanın bir sembolüydü değil mi? Kesinlikle. Oradan fırlayıp çıkması Ayşem'in o belirsiz ve kaotik dünyasına doğru attığı ilk çok bilinçli adımdır. O koşu anında arkada inceden inceye Orhan Gencebay'ın Beni Böyle Sev şarkısının girmesi resmen modern bir Yeşilçam rüyası yaşatıyor seyirciye. Ayşem bu rüyayı saniyeler içinde kabusa çevirmekte çok usta. Ya sorma, Ömer'i karşısında görünce yine o kirpi balığı dikenlerini çıkarıyor hemen. Ömer o saf haliyle fotoğrafını çektim yarışma için deyince kıyamet kopuyor ortalıkta. Ayşem kızıla dönüp makinalı tüfek gibi saydırıyor çocuğa. Nasıl çekersin, neden çektin, niye çektin, bana sordun mu? Bildiğin sorgu odasına alıyor Ömer'i.
ve finalde o muazzam tehdidi savuruyor. Ne diyordu tam olarak? Eğer o fotoğrafı saçma sapan bir yerde görürsem o makineyi kafanda parçalarım diyor. Çok sert. Bu tepki bana biraz fazla agresif geliyor başlarda ama altında yatan o çaresizlik duygusunu düşününce anlıyorum kızı. Agresif olması şart orada. Çünkü o fotoğraf Ayşem'in en savunmasız, en kırılgan anının dijital bir kanıtı. Güçsüzlüğünün belgesi yani. Aynen öyle. Ayşem'in öfkesi makinaya ya da Ömer'e değil aslında. Zayıflığının, İstanbul karşısındaki o ilk mağlubiyetinin bir başkası tarafından görülmüş olmasına duyduğu bir öfke bu. Kontrolünü kaybetmekten nefret eden bir karakter için bundan daha büyük bir kabus olamaz zaten. Bu arada bir detayı atlamayalım. Seda bu hararetli anı uzaktan izliyor gizlice. Evet, Seda da izliyor köşeden. Kendi kurduğu o stratejik, kurallı flört oyununun böylesine çiğ, filtresiz ve gerçek bir duygu patlaması karşısında nasıl anlamsızlaştığını fark ediyor. Ve adeta çöküyor orada Seda. Strateji falan yalan oluyor. Aynen. Burada beni asıl şaşırtan Ömer'in verdiği tepki oldu biliyor musun? Neden şaşırttı? Yani düşünsene, reddedilen, üstelik çok kıymetli fotoğraf makinesini kafasında parçalamakla tehdit edilen normal bir dizi erkeği ne yapar? Gururu kırılır tabii ki. Egosunu tamir etmek için gider arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinde kafa dağıtır. Ne bileyim başka kızlara yönelir. Ama bizim Çimengöz ne yapıyor? Arkadaşlarının bütün tekliflerini elinin tersiyle itiyor. Gidip kendini o karanlık odaya kapatıyor adam. AVM'ye falan gitmiyor. Gidip o fotoğrafla, o anın gerçekliğiyle baş başa kalmayı seçiyor. Çünkü Ömer yüzeysel bir onaylanma veya anlık bir ego tatmini peşinde değil ki. O fotoğraftaki hakiki duyguyu anlamlandırmaya çalışıyor. O kaosu çözmek istiyor galiba. Kesinlikle. Kendi steril hayatında hiç görmediği bir gerçeklik, bir hayat mücadelesi var orada. Tam bu noktada senaryonun kurduğu bir paralellik var. O çok dikkatimi çekti benim. Hangi paralellikten bahsediyorsun? Senaryo karakterleri aile evlerine gönderdiğinde kurduğu o zıtlık ama aynı zamanda benzerlik. Ayşem'in o barınma kriziyle Ömer'in ruhsal yalnızlığı o kadar birbirine benziyor ki bence. Orası dizinin en can alıcı damarlarından biri zaten, haklısın. Ayşem'in amcası İlyas'ın evine gidişini bir düşün. Kapıda o derin nefesi alıp "sakin ol kızım" demesi bile aslında o evin ne kadar tekinsiz olduğunu anlatıyor bize. İçeri girer girmez de o Fettan yengenin çapraz sorgusu başlıyor hemen. "Neredeydin bu saate kadar, evi de sırtlayıp gelseydin" diyerek laf sokuyor kadına bak. Alttan alttan müthiş bir psikolojik şiddet uyguluyor. En sonda da o vurucu yalanı patlatıyor vicdansız kadın. "Oğlum gelecek, nerede kalacak?" diyor. Kızı resmen kendi amcasının evinde bir sığıntı, bir yük gibi hissettiriyor. Ayşem'in o Karadeniz inadı, o gururu o kadar yüksek ki orada tavrını koyuyor hemen. Amcası geldiği an gözünü bile kırpmadan "bana yurt çıktı, ben gidiyorum" deyip yalan söylüyor. Kalacak hiçbir yeri olmamasına rağmen o evi onuruyla terk ediyor kız. İstanbul sokaklarında yapayalnız kalıyor gece vakti. Ayşem, sokaklarda o fiziksel evsizliği çekerken, diğer tarafta Ömer, yalıda, ailesinin yanında manevi bir evsizlik yaşıyor işte. Babası Reyhan'ın tablosu inanılmaz ironik değil mi orada? Tam bir kara komedi Reyhan'ın durumu. Normalde bizim dizi tarihimizde babalar "aman oğlum kötü yola düşmesin, aman paraları pavyonlarda ezmesin" falan diye dert yanar. Reha ise tam tersi bir dertten muzdarip. Adam oğlunun fazla dürüst, fazla efendi ve kendi deyimiyle asosyal bir memur gibi yaşamasından rahatsız ya. Arkadaşı Nezihe dert yanıyor resmen adam. Şu çocuğu açın diye yalvarıyor adeta. Maça gitsin, dansa gitsin, hayatı tanısın diyor. Annesine kalsa hala emzirecek diye laf çakıyor bir de. Düşündükçe daha da absürtleşiyor bu durum. Adam resmen çocuğunun iyi bir insan, düzgün bir vatandaş olmasından şikayetçi. Git biraz serserilik yap, mekanı falan dağıt, gücünü göster istiyor. Neden peki? Çünkü Reha son derece narsist bir adam. Oğlunun gücünü kendi iktidarının, kendi zenginliğinin bir yansıması olarak görmek istiyor etrafta. O yaşa kadar bir fanusun içinde rutini belli büyümüş bir çocuğu zorla serseri yapabilir misin abi? Yapamazsın. Yapamazsın ta ki o çocuk o fanusu içeriden kırmak için geçerli bir sebep bulana kadar. O sebep de Ayşem'in ta kendisi oluyor işte. Karanlık odada nezih fotoğrafa bakıp gözleri aurası çok güzel diye böyle son derece yüzeysel bir yorum yaparken Ömer çok derin bir cümle kuruyor. Neydi o replik? Güzel kız ama bu fotoğraf çok şey anlatıyor.
Böyle gitmekle gelmek arasında bir şey. Ya bu sadece teknik bir fotoğraf okuması falan değil. Ömer'in Ayşem'in o Araf'taki ruh halini kusursuzca hissetmesi bu. Trabzon'a, babasının güvenli kollarına dönme isteğiyle İstanbul'da kendi ayakları üzerinde durma çabası arasındaki o sıkışmışlık hali. Aynen öyle. Seda bu sözü duyduğunda ablasının ona verdiği tüm o taktiklerin tamamen çöktüğünü anlıyor zaten. Şöyle giyin, şöyle konuş, yan cebime koy falan filan hepsi çöp oluyor. Çünkü Ömer Ayşem'e sadece bakmıyor, onu doğrudan ve derinden anlıyor. Sonrasında o Araf'taki iki karakterin İstanbul'un o tesadüflerle dolu gece hayatında nasıl aynı karakola savrulduğunu izliyoruz. Derler ya hani İstanbul ceviz içi kadar küçük diye. Burada da o klişe işliyor ama altı çok dolu bence. Mantıklı bir zemine oturtmuşlar. Nezih, içindeki o Bihruz Bey enerjisini dizginleyemeyip arabayla hava atarken yan arabadaki o havalı tiplerle kavgaya tutuşuyor. Ömer de mecburen arkadaşını korumak için olaya dahil oluyor. Ve soluğu karakolda alıyorlar tabii. Aynı gece evsiz barksız kalan o çaresiz Ayşem de bir parkta hayatın o sertliğinden bir anlığına sıyrılıp bir kediyi seviyor. O sokak kedisini severken yani en savunmasız, en şefkatli anında soyuluyor kız. Bütün parasını çalıyorlar. İstanbul'un o tekinsiz yüzü onu da aynı karakola sürüklüyor işte. O karakol sahnesi bizim Yeşilçam'dan öğrendiğimiz tüm o romantik kodların resmen paramparça edildiği yerdir bence. Gerçekten öyle. Eskiden nasıldı bu işler? Kadın karakter yere mendilini zarifçe düşürür, erkeğe üstü kapalı bir mesaj verirdi değil mi? Klasik ilana aşk yöntemi. Burada ortalığı ayağa kaldıran, sinirden köpüren Ayşem'i gören Ömer, cebinden bir mendil çıkarıp kıza uzatıyor. Ama romantizmden falan değil, kızın eli kanadığı için uzatıyor. Peki sence Ayşem o meşhur kirpi balığı dikenlerini indiriyor mu o anda? Ne münasebet, hayır tabii ki. Sen beni niye takip ediyorsun diye patlıyor adama durduk yere. Ömer'in de o hiçbir şeyi umursamayan sakinliğiyle senden önce ben geldim demesi muazzam bir komedi unsuruydu. Bir de Ömer'in kana bakamaması olayı var. Kızı kurtarayım, mendil vereyim derken kanı görüp kendi fenalaşıp bayılacak gibi oluyor garibim. İşte tam o anda çok tatlı bir iç ses detayı daha var. Ayşem, Ömer'in öğrenci kimliğini görüyor o an. Ve içinden saçlar marul gibi diyor çocuğun saçları için. O cümle her şeyi değiştiriyor bence. O marul gibi benzetmesi inanılmaz kritik bir eşik hikayede. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü mizah, insanın ördüğü duvarları yıkan en güçlü silahtır. Ayşe o ana kadar Ömer'i zengin bir züppe, bir tehdit olarak görüyordu. Ama onun kan tutup fenalaştığını, o marul gibi komik saçlarını görünce adamı insanlaştırıyor kafasında. Aynen, kusurları olan, zayıflıkları olan, gerçek bir insana dönüşüyor Ömer onun gözünde. Ömer'in bütün o inatlaşmalara rağmen kızın peşinden gidip Ayşem'i acil servise götürmesi, o sıcak çayı alıp ikram etmesi falan Ayşem'in duvarları iyice yıkılıyor. Ayşem, babasından ayrıldığından beri ilk defa biri ona gerçekten şefkat gösteriyor çünkü. O soğuk ve acımasız İstanbul gecesinde ona adeta bir sığınak oluyor adam. O bağ o kadar hızlı ve hesapsız kuruluyor ki, iş sonunda evliliğe, o en büyük tabuyu yıkmaya kadar gidiyor. Trabzon'a uzanan o yolculukta kavuşmanın getirdiği zorluklar teması adeta zirveye çıkıyor. Ömer'in babası Reha'nın o süreci sabote edişi inanılmazdı. Reha'nın o tepkisi tam bir güç zehirlenmesi. Oğlu bir köftecinin kızıyla evleniyor diye burnu Kaf Dağı'nda olan adam kendi oğlunu Trabzon'da elini kolunu bağlıyor ya. Düşünebiliyor musun? Dışarıdan bir düşman veya mafya babası falan değil, kendi öz baban seni rehin alıyor. Bir de Ömer'in telefonunu alıp Ayşem'e sahte bir ayrılık mesajı atıyor adam. İnsanın en büyük düşmanı kendi kanından, kendi ailesinden biri oluyor resmen. Sınıf çatışmasının fiziksel şiddete dönüştüğü an bu işte. Dizide. Evet, tam bir sınıf kavgası. Deha, oğlunun o statü dolu lüks krallıktan çıkıp gerçek, emekle yoğrulmuş sıradan bir hayata adım atmasını, kendi o narsist varoluşuna yapılmış kişisel bir saldırı olarak algılıyor. Ancak dönüş yolunda bir benzinlikte durduklarında Yavuz'un insafa gelip Ömer'in iplerini çözmesiyle o unutulmaz kaçış sekansı başlıyor dizide. O kaçış sahnesi tam anlamıyla destansı bir çekimdi. Adam daha birkaç bölüm önce lüks spor arabalarla kampüste havalı havalı geziyordu. Şimdi saman ve tavuk dolu bir kamyonetin kasasında üstü başı batmış halde gizlenerek yollara düşüyor sevdası için.
Onu arayan o lüks cipli korumaları, adamları falan o tavukların arasına saklanarak atlatıyor bir de. O yetmiyor. Arabadan inip gidip bir çocuğun bisikletini resmen ödünç alarak kan ter içinde o Akçaabat'taki köfteci dükkanına varıyor. Kızı oradan adeta söküp alıyor ve o nikah kıyılıyor. Üzerindeki o lüks kıyafetlerin, statünün kokusu uçup gidiyor. Yerine kelimenin tam anlamıyla saman ve ter kokusu geliyor. Ama aşk galip geliyor sonunda. Bu hikaye eee, Yeşilçam'ın o nostaljik tatlarını kullanırken aslında çok daha derin bir gerçeği fısıldıyor izleyiciye bence. Neymiş o gerçek sence? Aşk sadece iki kişinin bir parkta romantik el ele tutuşması değildir diyor. Aşk, etrafınızdaki o üretilmiş sahte dünyayı, ailelerin o boğucu beklentilerini, toplumsal sınıfların o görünmez kalın duvarlarını yıkıp geçme cesaretidir. Kesinlikle öyle. İmkansızlığın dibini görüp oradan birbirlerine tutunarak yepyeni bir gerçeklik inşa etmelerinin hikayesi bu. Evet ama asıl soru şu, o imzalar atılıp masallardaki ve sonsuza dek mutlu yaşadılar lafı havada asılı kaldığında gerçekten o olur. İşte asıl film orada başlıyor. O iki farklı dünya aynı evin içinde, aynı bütçeyle, aynı masada karşı karşıya oturduğunda ne olacak? Belki de o kavuşmanın asıl zorluğu ve hikayenin asıl yükü o nikah gecesinin sabahında güneş doğduğunda başlar. Bunu düşündürmesi bile bu hikayenin ne kadar güçlü ve gerçekçi bir zemine oturduğunu gösteriyor bence. Aynen öyle. Bizim açımızdan çok keyifli bir inceleme oldu. Son sözlerimizle sizlere veda edelim. Kesinlikle çok güzel bir sohbetti. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Bu çok önemli bir özellik. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir. Veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Harika bir imkan sunuyoruz seyirciye. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir yani. Hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Dünyanın her yerinden izlenebiliriz yani. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok kıymetli. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım? Yazın ilerisi için rota olur. Bize yön vermiş olursunuz. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.